Los Angeles'ın kalbinde gökyüzüne doğru yükselen eski bir otel, Cecil Otel. Zamanla suç, ölüm ve gizemle özdeşleşmiş bu mekan, modern çağın en büyük bilmecelerinden birinin adresi oldu. 2013'te yaşanan bir olay, Cecil Otel'in kötü şöhretini çok daha derinlere taşıdı. Otelde kalan Elisa Lam, yalnızca 21 yaşında bir genç kızdı. Ancak başına gelenler ve kayboluşu, bir anda dünyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Ve ne yazık ki hala pek çok soru yanıtını bulmuş değil. Lisa Lam, 30 Nisan 1991 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde dünyaya geldi. Hong Kong'dan göçen bir ailenin kızı olan Elisa, içsel dünyasında büyük bir mücadele veriyordu. Sessiz, içine kapanık ama bir o kadar da derin düşüncelere sahipti. Elisa'nın ilk yılları oldukça sakin geçti. Ancak içsel sıkıntıları zamanla yaşamının merkezine yerleşmeye başlamıştı. Genç yaşta bipolar bozukluk teşhisi konmuştu ve bu durum onun duygu durumunun dalgalanmasına yol açıyordu. Çevresiyle pek fazla iletişim kurmayan Elisa zamanını kitaplarla geçiriyordu. Kitaplar onun duygusal dünyasını dışa vurmanın, düşüncelerini şekillendirmenin en güçlü aracıydı. Yalnızca ailesiyle sınırlı bir ilişki kuran Elisa dış dünyaya kapanıyordu. Lise yıllarında yaşadığı bu içsel mücadele genç kızı zor bir döneme sokmuştu. Ancak Elisa yalnızca bu psikolojik engellerle değil, aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluklarıyla da mücadele ediyordu. Bu hastalıklar Elisa'nın hayatını etkiliyor ve onun geleceğe dair umutlarını sorgulatıyordu. Liseyi bitirdikten sonra Britanya Columbia'sı Üniversitesi'nde okumaya başladı. 2010 ortalarında Lam, Blogspot'ta Either Fields adlı bir blog başlattı. 2 yıl boyunca modayla ilgili görsellerin yanı sıra hayatının, özellikle de yaşadığı ruhsal bozukluklarla ilgili yazılar yayımladı. Chuck Palahniuk'tan alıntı yaparak hayatını boşa harcadığın düşüncesi peşini hiç bırakmaz başlığını koyduğu Ocak 2012 tarihli bir gönderisinde eğitim-öğretim döneminin başında rahatsızlıklarının yükseltmesi dolayısıyla birkaç dersi bırakmak zorunda kaldığından ve tamamıyla yolundan sapmış ve kayıp hissettiğinden bahsediyordu. Lam, girmediği derslerin oldukça fazla olmasından ötürü notlarının düşeceği ve bunun da eğitimini olumsuz etkileyip lisansüstü eğitime devam edememesine yol açacağından endişe duyuyordu. Elisa, blog yazmaya başladıktan 2 yıldan fazla bir süre sonra blogunu Tumblr'da başlattığı başka bir blog olan Nouvelle Nouveau için terk edeceğini duyurdu. İçeriği çoğunlukla moda fotoğraflarından, alıntı sözlerden ve Lam'in kendi sözlerinden oluşuyordu. Elisa'nın genç yaşta depresyon ve bipolar bozukluk tedavisi için ilaç kullanmaya başlaması hayatını daha da karmaşık hale getirmişti. İlaçların dozajlarının düzenli olmaması zaman zaman halüsinasyonlar görmesine, kafasında sesler duymasına neden olmuştu. Ailesine göre Elisa'nın geçmişinde intihar düşüncesi veya teşebbüsü yoktu fakat daha önce kaybolduğunu gösteren bir raporu vardı. Ancak bu durum onu hayattan tamamen vazgeçirecek bir etkiye sahip değildi. Gezip görme isteği onun her zaman daha fazlasını aramasına ve hayata dair keşiflerde bulunmasına yol açmıştı. Bu istek onu 2013 yılında Amerika'ya ve özellikle Los Angeles'a götürdü. Tek başına çıktığı bu yolculuk onun hayatını değiştirecek olaylara başlatmıştı. ...1920'lerde bir iş oteli olarak inşa edilen Cecil Otel, 1930'ların büyük buhranı sırasında mali zorluklar yaşadığı ve şehir merkezindeki kentsel bozulma nedeniyle 20. yüzyılın sonlarına kadar eski pazarını yakalayamadı. Los Angeles'ta meydana gelen birçok kayda değer cinayet bu otelde işlenmişti. 1964'te Goldie Osgood, Cecil'deki odasında tecavüze uğramasının ardından öldürüldü ve cinayet hiç çözülemedi. Jack Unterweger ve Richard Ramirez adlı seri katiller faaliyette oldukları zamanlarda Cecil'de kalıyorlardı. Ayrıca otelde intiharlar da meydana geliyordu. Otel son tadilatlardan sonra kendisini bir butik otel olarak pazarlamaya çalışsa da ünü hala devam ediyordu. Los Angeles'ın merkezine yakın bir konumda yer alan bu otel bir zamanlar zenginlik ve ihtişamla anılırken yıllar içinde cinayetler, intiharlar ve seri katil vakaları ile ünlü olmuştu. Cecil Otel zamanla kara bir geçmişin izlerini taşıyan karanlık ve uçsuz bucaksız bir yapıya dönüşmüştü. Otel aynı zamanda toplumdan dışlanmış kişilerin konaklama yeri haline gelmişti. Çeşitli fakirler, sokak çeteleri ve bağımlılar tarafından tercih edilen bu yer
Sürekli bir güvensizlik ve korku atmosferi yaratıyordu. Otelin yapısı ise oldukça karmaşık ve güvensizdi. Güvenlik kameraları, giriş çıkışlar ve personel kontrolü yetersizdi. Elisa, Kaliforniya gezisinde şehirler arası otobüslerle yalnız başına yolculuk etti. San Diego Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti ve orada çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 26 Ocak'ta Los Angeles'a ulaşmasından 2 gün sonra şehir merkezindeki Skid Row, uyuşturucu, suç, yoksulluk ve evsizliğin kol gezdiği bir bölge, yakınlarındaki Cecil Otel'e yerleşti. Lem'e önceleri otelin 5. katında ortak kullanılan bir oda tahsis edildi. Oda arkadaşları Lem'in belirli garip davranışlarından şikayetçi olmuştu. Bundan dolayı Lem 2 gün sonra kendi özel odasına taşındı. Elisa seyahati sırasında ailesiyle her gün iletişime geçmişti. Ebeveynleri 1 Şubat 2013'te Cecil'den ayrılıp Santa Cruz'a gitmeyi planlayan Elisa'dan haber alamayınca Los Angeles Polis Departmanı'nı aradı. Ayrıca aramaya yardımcı olmak için Los Angeles'a uçtu. Elisa Lem'i o gün gören otel personeli onun yalnız olduğunu söylemişti. Otelin dışında yakındaki bir kitapçının müdürü olan Kate Orphan, o gün onu gördüğünü hatırlayan tek kişiydi. Orphan, CNN'e verdiği demeçte ailesine götürmek için hediyeler alan Lem için "çok hayat dolu ve arkadaş canlısıydı" ifadelerini kullandı. Orphan ayrıca hangi kitabı aldığından ve aldığının seyahat ederken yanında taşıyamayacağı kadar ağır olup olmayacağından bahsediyordu diye ekledi. Polis oteli aramaya başladı. Köpeklerin de yardımıyla Elisa'nın odasını, otelin çatısı da dahil birçok yeri aradı. Ancak köpekler onun kokusunu algılayamadı. Suç işlendiğine dair bir şüphe olmadığından dolayı polisler bütün odaları aramamıştı. Elisa'nın son görülmesinden bir hafta sonra LAPD daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğuna karar verdi. Elisa'nın resminin bulunduğu el ilanları mahallede ve internette paylaşıldı. Ayrıca polis medya aracılığıyla davayı kamuoyunun dikkatine sundu. 5 Şubat'ta Elisa'ya dair hiçbir iz bulunamamasının üzerinden geçen 2 haftalık süreden sonra Los Angeles Polis Departmanı otelin asansör gözetleme kamerasıyla çekilmiş Elisa Lam'in son görüntüsü olan videoyu yayımladı.
Yaklaşık 2,5 dakikalık görüntüde Elisa tek başına alışılmadık hareketler ve jestler yapmaktaydı. Asansör videosu, Elisa'nın kapanmayan asansör kapısının önünde gösterdiği davranışları kaydeden bir görüntüydü. Elisa asansörde yalnızca görünüyordu fakat hareketleri oldukça garipti. Kendisinin bir varlıkla iletişim kuruyormuşçasına yaptığı el hareketleri, hayalet veya doğaüstü bir varlık ile konuşuyormuş izlenimi veriyordu. Çekilen bu video sosyal medyada hızla yayıldı ve gizem arayanlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Elisa'nın kaybolduğu 4. günün sonunda oteldeki bazı misafirler duşlardan gelen kararmış su ve kötü kokulardan şikayet etmeye başladılar. Bunun üzerine otel görevlileri su depolarını kontrol etmeye karar verdi. Ancak kimse bu araştırmanın onlara korkunç bir gerçekle yüzleşme fırsatı vereceğini tahmin etmiyordu. 19 Şubat sabahı otelin bakım işçisi Santiago Lopez, Elisa'nın cesedini çatıda bulunan ve konuk odalarına ve mutfağa su sağlayan her biri 1000 galonluk 4 tankın birinin içinde buldu. Lopez, açık kapaktan Elisa'yı suda yüzüstü yatarken görmüştü. Koruma kapağı Elisa'nın cesedini çıkarmaya yarayacak ekipmanın geçemeyeceği kadar küçük olduğundan önce tankın suyu boşaltıldı. Sonra tank kesilerek Lem'in cesedi tanktan çıkarıldı. Tankın kapağının tam kapanmamış olması Elisa'nın oraya nasıl girdiği konusunda büyük bir soru işareti bırakıyordu. Bu depoya normalde sadece otel personeli girebiliyordu. Ceset çıplaktı ve giyim eşyaları tankın dibine çökmüştü. Elisa'nın vücudunda herhangi bir şiddet izine rastlanmamıştı. Otopsi vücudunda kesik veya darp izlerinin olmadığını gösterdi. Fiziksel travma, cinsel saldırı veya intihara dair hiçbir bulgu yoktu. Toksikoloji testleri Elisa'nın ilaç düzeylerinin oldukça düşük olduğunu söylüyordu. Bu da onun ilaçlarını ya aksattığını ya da tamamen bırakmış olduğunu gösteriyordu. Sonuç olarak Los Angeles Adli Tıp Ofisi, Lem'in ölümünü kaza sonucu boğulma olarak değerlendirdi ve bipolar bozukluğunun önemli bir etken olduğunu belirtti. Soruşturma sonucunda Elisa Lem'in nasıl öldüğü belirlenmişti ancak ilk başta tanka nasıl girdiğine dair hiçbir açıklama yapılmamıştı. Otelin çatısına çıkan kapılar ve merdivenler kilitliydi. Şifreler ve anahtarlar yalnızca personelde vardı ve kapıları zorlamaya yönelik herhangi bir girişimin alarmı tetiklemesi gerekiyordu. Elisa'nın otelin yangın çıkışını kullanarak bu güvenlik önlemlerini atlatmış olabileceği söylendi. Çinli bir kullanıcı Elisa'nın ölümünden sonra internette bir video yayımladı. Video, otelin çatısına yangın merdiveni aracılığıyla kolayca erişilebileceğini ve 2 su tankının kapağının açık olduğunu gösteriyordu. Çatıya nasıl çıktığı sorusunun yanı sıra tanka kendi başına girip giremeyeceği de soruldu. 1.2'ye 2.4 metre ölçülerindeki silindir şeklindeki 4 tank beton bloklar üzerine yerleştirilmişti. Bunlara doğrudan erişim yoktu ve otel çalışanları suya bakmak için merdiven kullanıyorlardı. Tanklar içeriden hareket ettirilmesi zor olan ağır kapaklarla korunuyordu. Lem'in cesedinin bulunduğu su tankının kapağının açık mı yoksa kapalı mı olduğu büyük bir tartışma konusu oldu. O dönemde bir LAPD sözcüsü kamera karşısında polisin kapağı kapalı bulduğuna inandığını söyledi, ancak bakım görevlisi onu bulduğunda kapağın açık olduğunu iddia ediyordu. Elisa Lem'in kendisi içeri girdikten sonra kapağı kapatması çok zordu, belki de imkansızdı. Elisa'nın psikolojik durumu onun halüsinasyonlar görmesine ve psikoz atağı geçirmesine yol açmış olabilir miydi? Fakat bunun yanı sıra internette ve sosyal medyada çok fazla komplo teorisi de ortaya çıktı. Bazı kişiler doğaüstü güçler tarafından yönlendirildiği iddialarını ortaya attı. Diğer bir görüş ise Cecil Otel'in lanetli geçmişinin Elisa'nın ölümüne etki ettiği yönündeydi. İnsanlar oteldeki cinayetlerin ve intiharların Elisa'nın kayboluşuyla bir bağlantısı olup olmadığını sorguladı. Elisa'nın ölümü medyanın ve sosyal medyanın elinde büyük bir güce dönüştü. Asansör videosu medyanın ve internetin etkileşimiyle çok daha geniş bir kitleye yayıldı. Ancak olayın gerçekliğini sorgulayan bazı kişiler medyanın açıklamaları ve komplo teorilerini büyüterek trajediyi daha da karmaşık hale getirdiğini savundular. Polisin açıklamalarına göre Elisa Lem'in ölümünün doğaüstü bir etken sonucu gerçekleşmediği düşünülüyor. Fakat psikolojik durumu en büyük etkenlerden biri olarak gözüküyor.
Elisa'nın ilaçlarını düzgün kullanmaması ve yaşadığı psikolojik sıkıntılar onun bipolar bozukluğu nedeniyle aşırı ruh hali değişimlerine ve halüsinasyonlara yol açmış olabilir. Ancak bir başka açıdan bakıldığında Elisa'nın kaybolduğu günlerdeki garip davranışları kendi içsel çatışmalarını yansıtıyor olabilir. Elisa sosyal medya paylaşımlarında kendi içsel huzursuzluklarını da dile getirmişti. Günlüklerinde yaptığı yazılar, onun ruhsal sağlığındaki derin çalkantıları gözler önüne seriyordu. Bir yandan yaşamına dair sorularla boğulurken, diğer yandan çevresindeki dünyadan yavaşça uzaklaşıyor gibiydi. Belki de kendi içsel karanlığı ile dış dünyayı birleştiren tek yer Cecil Otel'di. Yalnız bir otel odasında, yalnız bir genç kadının varoluşsal sorgulamaları arasında kaybolmuştu. Bazı uzmanlar Elisa'nın ölümüyle ilgili başka bir önemli noktayı da vurguluyorlar. Oteldeki kamera kayıtları ve sesli mesajları onun yalnızca bir ruh hali değişimi içinde olmadığını, aynı zamanda zorlayıcı bir psikotik epizod yaşadığını da gösteriyor olabilir. Yani Elisa'nın gördüğü şeyler sadece onun zihinsel yapısının değil, aynı zamanda gerçeklik algısının bir parçasıydı. Bu da kaybolduğunda yaşadığı o garip asansör davranışlarını açıklayabilir. Elisa Lam'in ölümünü inceleyen birçok insan vaka hakkında ileri sürdükleri teorileri hiç de masum bir şekilde ortaya koymadı. İnternette yayılan komplo teorileri her geçen gün daha da karmaşıklaştı. Bazı insanlar Elisa'nın öldüğü su deposunun aslında bir ritüel alan olduğunu iddia etti. Bununla birlikte bazıları da Cecil Otel'in geçmişindeki suçların Elisa'nın ölümünü doğaüstü bir şekilde etkilemiş olabileceğini öne sürdü. Bu teoriler büyük oranda yalan haberler ve dezenformasyonlar üzerine kuruluydu. Ancak medyanın hızla yayılan etkisi bu fikirlerin yayılmasına neden oldu. Bu tür iddialar medyanın olaya nasıl yaklaştığını ve olayın nasıl yaygınlaştırıldığını gösteriyor. Sosyal medya ve internet gerçeği bir kenara bırakıp belirsizlikleri ve spekülasyonları daha da büyütmeye çalışan bir arenaya dönüştü. Kimi insanlar Elisa'nın ölümünün arkasında bir suikast ya da gizli bir örgüt olduğu iddialarına kapıldı. Kimi de Cecil Otel'in aslında lanetli bir yer olduğu ve burada kalan kişilerin farklı kötü güçlerle bağlantılı olduğu söylentilerine inandı. Ancak tüm bu teori ve iddialara rağmen gerçek şu ki Elisa Lam'in ölümüne dair hala kesin bir açıklama bulunamıyor. Otopsi raporları ve polis soruşturması hiçbir somut kanıt ortaya koymuyor. Bu da vakayı bir gizem olarak daha da kalıcı hale getiriyor. Eylül 2013'te Elisa Lam'in ebeveynleri otelin Elisa ve oteldeki diğer konuklar için tehlike oluşturabilecek riskler için herhangi bir teftişte bulunup tehlikeleri araştırmadığını iddia ederek ölüm davası açtı ve otelden cenaze masraflarını karşılamasını talep etti. Otel, Elisa'nın su tanklarına girme ihtimalinin makul bir şekilde öngörülemeyeceğini ve Elisa'nın su tankına nasıl ulaştığı bilinmediği için hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini savundu ve 2013'te dava düştü. Bu vakayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Elisa'nın ölümünün ardında ne olabilir? Komplo teorileri mi yoksa sadece bir trajedi mi? Yoksa Cecil Otel'in lanetli geçmişi gerçekten Elisa'nın ölümünü etki etmiş olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın, bu konuyu birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.